Geçtiğimiz günlerde bir okuyucumuz, takipçimiz bana mail attı. Havalimanına geldiğini, Ajet Hava Yolları'ndan bilet aldığını, fakat uçağa binmek üzere kapıya geldiklerinde üzerinde hiçbir logo olmayan, bembeyaz boyalı, kuyruğu da beyaz bir uçakla karşılaştıklarını söyledi. Uçuş ekibinin bir kısmının yabancı olduğunu, pilotların İngilizce anons yaptıklarını da bana iletti. Peki bu yolculardaki beyaz kuyruklu uçak korkusu diyelim buna neden oluyor? Niye hava yolları bu tür uygulamalara gidiyorlar? Bu videomuzda bu konuyu birlikte konuşacağız. Dünyada birçok kişinin uçuş korkusu var ve uçağa binmek zorunda kaldıkları zaman da bir havayolu şirketini tercih ediyorlar veya o şirkete güvenerek bilet alıyorlar. Ama bazen gidiyorsunuz, o havayolu şirketinin uçağı karşınıza çıkmıyor. Özellikle çok hızlı büyüyen, uçak ihtiyacını başka şirketlerden kiralama adıyla karşılayan hava yollarında bunlar meydana gelebiliyor. Bazen de tabii iyi niyetli düşünmek lazım. O şirketin herhangi bir şekilde acil bir arızası, bir problem olduğu zaman, kendi uçağını yollayamadığı zaman geçici olarak başka şirketlerden kiralama gerçekleştirebiliyor. Havacılık açısından baktığımız zaman uçuş ekipleriyle birlikte yapılan kiralamaya wet lease, yani ıslak kiralama olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu operasyon wet lease ekipleriyle kiralama olarak adlandırılıyor. Bazı şirketler ise uçuş ekibini vermiyor, dry lease, kuru kiralama olarak adlandırılan metotla kendi uçağını başka havayolu şirketinin hizmetine veriyor. Bu işleri de iş planı olarak planlamış, yapmış havayolu şirketlerinde olduğunu belirtmemde fayda var. Türk Hava Yolları'nın önemli bir markası Ajet, geçmişe kadar alt bir marka olarak Anadolu Jet adıyla sefer yaparken geçen yıldan itibaren kendi kanatlarıyla uçmaya başladı ve ayrı bir yapıya kavuştu. Ajet bu hızlı büyümeyle birlikte birçok uçağını da farklı havayolu şirketlerinden bazen dönemsel, bazen uzun dönem kiralamaya başladı. Ve tabii ki haklı olarak da yolcular geldiği zaman havalimanına Ajet uçağı beklerken beyaz logolu bir uçakla karşılaştıkları zaman da ne oluyor diye kendilerine sormaya başladılar. Genellikle bu tür kiralanan uçakların bir kısmı Türk tescilli, yani Türk Sivil Havacılığına bağlı olarak uçuyor. Bazı uçaklar da yurt dışından getiriliyor. Ama yurt dışından getirildiği zaman bunların bütün kontrolü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilgili şirket tarafından kendi kurallarına göre uygulanıyor. Bazen pilotların lisansları geçerli lisans haline çevrilebiliyor, özel eğitimler veriyor. Yani öyle bir yerden otobüs şirketi gibi otobüsü bulduk, getirdik gibi bir durum söz konusu değil. Bunlar tabii işin havacılık ve kurallar açısından öngörülen tarafları. Ama bazen bakıyorsunuz o uçuş ekibi yabancı olabiliyor. İşte burada bizim genellikle Türk yolcusuyla iletişim kurmakta zorlanabiliyorlar. Bazen de kabine bir Türk kabin memuru tahsis ediliyor ki yolcularla yabancı kabin memurları arasında iletişimin sağlanması ve sorunların problemsiz olarak çözülmesi. Bazen de işte uçağa biniyorsunuz, pilotlar sadece İngilizce anons yapıyorlar. Genellikle de bu tür durumlarda yabancı pilotlar tek dilli anons yapıyorlar. Onlara yardımcı olmak üzere kabinde görev yapan bir Türk kabin memuru da özellikle acil durum anonslarını yapıyor. Bu havacılık için çok çok önemli. Gelelim yolcular açısından şikayete. Bu tür beyaz kuyruklu uçaklara yolcular bindikleri zaman kendilerini psikolojik olarak çok iyi hissetmiyorlar. Ben X şirketine şu kadar para vermiştim ama karşılığında bunu niye alamıyorum sorusunu kendi kendine sormaya başlıyor. Ve ne yazık ki bu tür hızlı büyüme durumlarında da yolcular bu tür durumlarla sık sık karşılaşabiliyor. Bazen de havayolunun işte üniformasını görmek, o ikramı görmeyi isteyebiliyor yolcular ve bunlarla da ne yazık ki beyaz kuyruklu uçaklarda pek fazla bunları göremiyorlar. Genellikle kiralamalar uzun vadeli ise bu uçakların kuyrukları, gövdeleri ya boyanıyor ya da özel havacılığa uygun sticker, yani çıkartmalarla hizmet verilen şirketin logosu, işlemesi üzerine gerçekleştiriliyor. Ama kısa vadeli kiralamalarda bunlar yüksek maliyetlere sahip olduğu için de şirketler tarafından pek tercih edilmiyor. Sonuçta ben kendi açımdan yolcu olarak olaya bakıyorum. Böyle bir uçak gördüğüm zaman eğer o şirkete o parayı verdiysem o şirketin logolu uçağına binmek istiyorum. Sonuçta bir yolcu olarak o havayolu şirketiyle uçmak için bilet parasını ödediğim zaman o uçağın logosunu görmek, o uçakla uçmak istiyorum. Bunu da gerçekleştiremeyince haklı olarak acaba hangi şirket beni götürüyor? Gerçekten diğer şirketin standartlarında mı diye kendi kendime soruyorum. Tolga Özbek Ekstra'da farklı içerikler yapıyoruz. Sivil havacılığa bakıyoruz. Bazen belgeseller hazırlıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun ve sorularınızı lütfen bu videonun altına yorum olarak yazın.